Evet, evet, evet. Arkadaşlar ben geldim Ozan Kurtbay. Achtung, Achtung, nasılsınız arkadaşlar? Mayday, 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 mayday. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Nasıl gidecek olay? Şu şekilde gidecek olay. Ay terazi burcunda ilerliyor bugün ve bayağı bir sağlam derecede hemen bir bakalım nasıl ilerlediğini terazi burcunda. En numero patris, insidium incipitio sanctis, aha da burada. Aha da burada. Ay terazi burcunda 20 derecede, 21 derecede. Bu da yarın akrep burcuna doğru hareketlenmeye başlayacağını gösteriyor. Evet, yarın ay akrepte ve dönüşüm burcu. Akrep. Yarın bakalım akrep burcuna geçerken o dönüşüme hazır mısınız bilmiyorum. Onu şimdi gözden geçireceğiz arkadaşlar. Evet, bakalım nedir ne değildir. Koç burcu 1, Koç burcu 2 ve Koç burcu 3 numaralı kart. Alçalan terazi, evet 8 numaralı ev, krizler evi sayın Koç. Bakalım krizler evinde ne olacak yarın? Yarın krizler evinde bir konu komple kapanacak görünüyor. Aynen. Bir komple kapanacak ve hatta o kapanışın adı da konacak. O kapanışın adını koymaktan korkma sayın Koç burcu. Yoksa yeniyi kaybedersin. Aynen. Ve yeniyi kaybedersen eskisinin zaten değeri gidecek. Dımdızlak ortada kalırsın. Yani kendini ispatlaman gerekiyor. Yarın Sayın Güneş burcu ve hanımız Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Yarın krizler evine giriyorsunuz. Ertesi gün de orada kalacaksınız ve o geçmişin bağlarını koparıp adını koyup yeniye doğru ilerlemeye başlamanız gerekiyor. Bunun için de ne kadar yaratıcılığınız varsa, ne kadar enerjiniz varsa oraya doğru verin coşkuyu abi. Aynen. Çünkü başka olasılığınız yok. Orada coşkuyu vermek zorundasınız. Bu mudur? Budur abi. Achtung. Gelelim şimdi sayın boğa burçlarına ciddi işler ve ciddi ilişkiler abi. Denge. Ben sen dengesi. Sayın Boğa, sende kolay kolay sen dengesi yoktur. Zaten matematiksel olarak eksi bir burçsun. Ben ve savunmam oradasın sen. Ben ve savunmamdasın. Ama yarın ben ve sen olmak zorundasın. Aksi takdirde savunman gidecek. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın boğalar. Ne diyormuş sizin için? Bir süredir kılıç gibi keskin hareket ediyorsunuz. Tamam, orada eyvallah, orada sıkıntı yok. Günlük rutinlerden çıktınız, kılıç gibi keskin elinizde. E şimdi rahatlama aşamasına gireceksin. O rahatlama aşamasında zaten o kılıç bir yerde duracak. Niye? Çünkü daha önceki yaptıklarının karşılığını alacaksın ve orada sen diyebileceksin. Sen ne yaptın, ben ne yaptım? Orada ben diyebileceksin ve aksiyona geçeceksin. Mayday, mayday. Risk alacaksın o anlaşmaya gitmek için. Bu tamamen astroloji ve tarot ortak yapımı, matematik. Ve son kart değneklerin kralı. O riske girmek zorundasın. Biliyorum senin için zor ama matematiksel olarak bunu yapmak zorundasın sayın Boğa burcu. Orada başka alternatif bulunmuyor. Done. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Organizasyonlar evi, kararlar, ondan sonra yönetimler, gerekirse taşların yerleri değiştirme olayı. 6 numaralı evin sahibi Başak'tır. Sana ters gelecek olan bir şey olacak ama bunu yapmak zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok sayın ikizler. Dua et başlangıçta ay terazide ki orada hava akımı oluşacak. O hava akımıyla hareket edebilirsin. Ama ondan sonra Plüton devreye girecek, seni dönüşüme zorlayacak. Aynen. O hareket alanını zaten kullandın sen. O hareket alanını ça zaten kullandın sen. Şurada şunu yapacağım, şurada şunu yapacağım diye. Şimdi ay terazi burcundan akrep burcuna geçerken akrebi Mars yönetir abi. Orada temkinli olman lazım. Orada yapacak bir şey yok.
Terazide Ay Venüs tarafındaydı. Çünkü teraziyi Venüs yönetir. Orada sıkıntı yok. Ama Ay Akrep'e geçince Mars olacak devrede. Orada temkinli olmak şart. Temkinli olmak şart. Akrebin yarattığı eksi güç seni orada bağımlı kılabilir. Kendinle mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Sırf dışarıdakiler olmayacak. Dışarıdakiler zaten olacak. Aynen. Ve sen dışarıdakilere temkinli göstereceksin ve aynı zamanda kendine temkin göstereceksin. Mayday mayday. Çünkü seni toprağa çekecek. Orada yapacak bir şey yok. O evin sahibi Başak. Toprağa çekeceği için o olasılıkları her şekilde değerlendirmen icap eder. Sayın ikizler, esip gürleme bir çuval incir verbal eder. Haberin olsun. Gelelim şimdilik yengeç burçlarına. Yaratıcılık ve flört ediyor. Ay. Flörte kapılırsa sıvadı oraya o. Bildiğin gibi değil. Sıvar. Direkt sıvar komple. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ay terazide 4 numaralı evden çıktı. Ben güvendeyim dedi. Şimdi flört edebilirim dedi. 5 numaralı eve geçecek. Oho, bir de akrep olacak orada. Oo. Direkt flörte doğru kaçmaya başlar. Çünkü hazır güvende ya. Elindeki fırsatlar, kupaların prensi. Onu değerlendirmeye koşuyor seninki. Onu değerlendirmeye koşuyor. Bak, az önce libido dedim değil mi? Aha bak. Az önce libido dedim. Çizmedeki kimse abi matematik şaşmaz ya. Matematik şaşmaz. Şimdi sen o dengeyi kurmak zorundasın. Ya o libido bir illüzyonsa bir fırsat değildir. Sonra ay teraziden çıkıp akrep burcuna dönüşüme hazırlandığı zaman şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. O dengeleri ben kendime almak için yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım derlerse ne yapacaksın sayın yengeç o zaman? 4 numaralı evdeki bütün değerler gitti o zaman. Tüyü diktin oraya. Kimseden hesap soramazsın. Seçimi sen yaptın abi. Bu bir seçim kartıdır. Libido kartıdır aynı zamanda. Duygusal kararlara vermeye meyil etmektir. Mantığın devre dışı kalacağı alandır. Ama sen orada matematiksel mantığı devreye sokmak zorundasın. Ya orada yapacak hiçbir şey yok. Orada sokmazsan nerede sokacaksın? 4 numaralı güvenlik evi orası. Bitti. Aynen. Gelelim şimdi sayın aslan burçlarına. En nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. 2 numaralı ev yengeç, hayır Başak. 3 numaralı ev terazi. 4 numaralı ev akrep. 3 numaralı evden 4 numaralı eve. Yani düşündüğün şeyi acaba ulan dur bakayım bu kesin mi diye götürdüğün yer. Kesinse bunu yapmaya başlayalım. Dediğin yer, dediğin alan. Bakalım şimdilik bakalım sayın aslanlar. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın aslan burçları. Kaostan çıkmış seninki geliyor. Kaostan çıkmış seninki geliyor. Değneklerin beşlisiyle o ateşin içinden girmiş. Böyle yardırmış gidiyor. Ama şimdi şöyle yardırmış geliyor böyle. Tutmayın lan beni havasıyla geliyor. Ama orada ay akrep ne diyecek sana? Dur. Tutma oğlum. Dur. Oğlum bir dur. 4 numaralı ev yengecin. Bir dur. Ayıp denen bir şey var. Önce her şey bir otursun. Bir dur. Beni tutma. Bir dur dediysek bir dur. Tertemiz bir dur. Tamam kaostan çıktın ama şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Garantici gideceğiz ve yenilikçi olarak gitmek zorundayız sayın aslan. Hadi uysana buna. Buna uyman çok zor. Hazır bundan çıkmışken sayın aslan. Ama uymak zorundasın matematiksel olarak. Yoksa bak uymadığın her dakika kafanda şu var. Adım attığın her dakika ben yaparım diye adım attığın her dakika kaybedeceklerinin üst üste kaybedecekler. Dınk, dınk, dınk. O kayıpları hesaba katmak zorundasın.
O kayıpları hesaba katmak zorundasın. Aksi takdirde ne olur biliyor musun durum aslan? Hem kayıplar gittiğiyle kalır hem kazanamadıklarında kalırsın. Ne oldu? Double kayıp. Double kayıp. Çünkü sen giderken ben biliyorum, ben şunu yapacağım, bu böyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak. Nereden biliyorlar? Ya sürpriz gelişmeler olursa o zaman ne yapacaksın sayın aslan acaba? Onun hesabını kime vereceksin sayın aslan? Verebilecek misin ya da onun hesabını? Hem kayıplarının hem yapamadıklarının hesabını? Olmaz. Yemez. O gazla gidemezsin işte. O gazı bir durdur. Önce o gazı al kendinden. Ne oldu? Çekin yavaş. O bu burada sönsün diyor. Bu burada yapacak başka bir şey yok. Onun gazını alın. Sonra o gaz iyice durdu. İyi ki durmuşuz lan. Vallahi iyi ki durmuşuz dersin ondan sonra. Gelelim şimdi Burç of Başak. Başak Burcu. Burç of Başak. 2 numaralı ev terazi, 3 numaralı ev akrep. Değerlerinle neler yapacağın alanına geçiş yapacaksın sayın Başak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın Başak. Başak. Evet. Başaklar tırmalıyor şu anda. Tırmalıyorlar. Sonra yoruluyorum lan, yoruluyorum oğlum. Yoruldum oğlum, haberiniz yok. He. Bu demek ki kırılma noktasına doğru gidiyorsun sayın Başak. Kırılma noktasına doğru gidiyorsun. Kırılma noktan ne? Söyleyeyim mi? Alıştırılmışlarını söyleyeyim, birden mi söyleyeyim? Ver coşkuyu. Yeni yönü tayin etmen lazım. Bu yön artık bitiyor, yeni yöne doğru gidiyorsun. Mayday, mayday. Ermiş kartı der ki yeni yön. Burası gitti, artık başka taraftan geçiş yapacaksın. Ve o yönü sen toyin ödeyeceksin ve oraya doğru mücadeleni devam ettireceksin. Yeni yöne doğru. Bu durumda savaştığın alan sona eriyor, yeni bir alana geçiş yapıyorsun. Yani orada yaptığın en basit hareket işlevsel bir icraata dönüşüyor. Burada çünkü 8 yapıp artık 1 almaya başladın. Burada 2 koyup 4-5'e doğru şekillenmeye başladığını göreceksin. Yani yorgunluk gidecek ve bunu yavaş yavaş yapacaksın. Yorgunluk gitmeye başlayacak ve göreceksin ki şekillenmeye başlayacak. Bu mu? Bu sayın Başak. Yardır. Aynen. Gelelim sayın terazi burçlarına. Olasılıklardan değerlere. Çizmedin ki kesersin. Ne yaptın? Çizmedin ki kesersin. Achtung. Çizmedin ki kesersin de kesersin de çizmedin ki kesersin de kesersin. Evet, karıştırdık. Terazi burcu 1. Terazi burcu 2 ve terazi burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın teraziler? Link. Ha, game over değil mi? Bildiğin gibi değil. Game over bildiğin gibi değil. Yani oran buranlar öyle böyle game. Bir game over ki hiç sorma. Aynen. Nasıl? Abi mantık sıfıra düştü ya. Bir de bende düşün. Mantık sıfıra düştü. Ne yaptın? İşte bıraktım her şeyi. Her şeyi bıraktım. Ya ne Allah ne verdiyse bıraktım. Aynen. Öyle yapmak zorundaydın zaten. Öyle yapmak zorundaydın. Çünkü yeni bir süreç başlıyor. Yepyeni doğrularla. Öyle mi? Öyle. Vallahi bildiğin gibi değil. İkinci karta geçelim o zaman. Onun şerefine ikinci kartı açıyoruz. Ama ufak bir sorun var. Ufak bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? Senin hayatında, bak burayı iyi dinlemek zorundasın sayın terazi. Senin hayatında, sende, senin değerlerine, çünkü ay akrep değerlerin, senin değerlerine değer katmayan her şeyi, her şeyi, istisna yok, atacaksın. Her şeyi, everything. Çünkü burada yeri yok. Burada yeri yok.
Atmak zorundasın. You have to. Yoksa önünü öngöremezsin sayın terazi. Tertemiz. Yoksa o değerleri hediye edersin öngöremediğin için. Bırak herkes alsın alacağını. Kafanı bak 2 şeyi aynı anda yapacaksın. Mecbursun. Önce onları bırakacaksın. Diyeceksin oğlum. Görüyorum lan. O kadar kabak gibi görüyorum ki bildiğin gibi değil. Algoritma gördün mü? Akıyor mu? Evet. Şimdi algoritmanın önünü görüyor musun? Evet, görüyorum. Orada soru işaretin var mı? Evet. Yapıştır. Yapıştır soru işaretlerini. Orada senin soru işaretlerini sana soru işaretleri getiren huzursuzluk var mı? Var. Yapıştır. Acıma. Önce burada acıma, sonra burada acıma. Acırsan acımayacaklar çünkü. Plüton Kova'da. Acırsan acımayacaklar. O yüzden önünü öngörebilmek için acımayacaksın. Sırf önünü dur, Achtung. Sırf önünü öngörebilmek için değil, önünü öngördükten sonra önünü öngörmek için acımayacaksın. 2, oradan sonra adım atmak için de acımayacaksın. Double acımayacaksın. Mecbursun. Yapacak hiçbir şey yok. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu teraziler. Bitti. Done. Game over. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Geçmiş yaşanmışlıklar devreye giriyor. Allah'ım bildiğin gibi. Görmedikleri, hıyanetler, kapatmadıkları, kapatmayı unuttukları. Of. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın akrepler. Ne diyormuş? Ha, şimdi sen gerçekten o yapmak istediklerini yapmak istiyor musun? Çünkü kafanda fikirler var. Ancak fikirlerin icraatları yok. Bak burada. Fikirler var. O fikirlerin icraatları yok. O icraatlarla ilgili haberler gelse akrep yardıracak biliyorum. Akrep yardıracak. Ama 12 numaralı ev hiçbir şey görünmüyor. Aklımda bir şeyler var yapacağım ama nasıl yapacağım? That is the question. Yapacağım ama nasıl yapacağım? Dengeler değiştikten sonra ay 1 numaralı eve girdiği zaman lang yapıştır. Yapıştır ve öyle bir yapıştır ki önünde kimse duramazsın. Olasılıkların hepsini aldığın haberlerle beraber öyle bir yapıştır ki hiç kimse yerinde duramazsın. Önünde duramazsın, yerinde duramazsın. Dan! Çünkü sen yeraltı dünyasının kralısın ve kraliçesisin. Bir yapıştırırsan aynen of yardırır gider. No mercy. No mercy ve o an geldi mi? İşte ben bunu istiyordum. Anı geldi mi sayın akrep? Geldi. Oraya sınır çizeceksin abi. Done. Orada değerlerini biriktireceksin. Ama net olacaksın. Aynı zamanda diyeceksin ki buraya gelene kadar yağmurlu havada su yok hiç kimseye. Bu benim meşhur lafımdır. Yağmurlu havada hiç kimseye su yok. Düşün yağmurlu havada. Ulan yağmura su versen ne olur? Yok. Git kendin bul. Bitti. Yağmurun altına bardağı koy. Damlasın içine iç. Bana ne? Yağmur yağacak. Bitti. Amaçları farklı çünkü. Aynen. Onların niyetleri yağmur veya su değil. Sensin. Gelelim sayın uçan pisişikler. Akrebe giriyoruz. 12 numaralı ev ne? Uçan pisişik. Evet. Nereden giriyoruz? 11 numaralı evden. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın uçan pisişiklere, sayın yaylara? Duygusal panik devresi bittiyse, sona erdiyse, çünkü onun sona ermesini beklemeniz gerekiyor. Dınk, o duygusal evreyi sona erdirebildiyseniz kendi içinizde, bu demek oluyor ki mantıklı hareket edeceksiniz ve yapacağınız hamleler köklü olmaya başlayacak gelen haberlerle beraber. O devreyi bitirdiniz mi?
Çünkü o devreyi bitirdiyseniz şimdi yaptıklarınız ve gelen haberlerle beraber olay tamamen başka aşamaya geçecek. Aynen. Bu aşama senin şov aşaman. O şovu yapmaya hazır mısın? Burası bitti mi? Yapmak zorundasın abi. Çünkü neden diye neden diyorum şimdi? Çünkü bu aşama başka aşama. İşte hayranlar gelecek, işte yardıracağız, işte final yapacağız. Hayır birader, öyle değil. Öyle değil. Güneş tutulmasına doğru gidiyorsun. Boru değil bu çünkü. Aynen. Güneş tutulmasına gidiyorsun ve Satürn retrosuyla beraber. Yapıştırır sana. Sen o şovu yap bak bakalım ne oluyor. O kararlara, otoriteye sahip olman lazım. Çünkü tılsımların dokunusu boru değil. Belli bir otorite, belli bir kalitesi, belli bir karizması ve belli bir çizgisi vardır. Yani imparator. Ha, olmaz, yemez onu. Orada o yemez. Yerse bunların hepsi gider. Giderse bu da gider. Bu da giderse bu zaten gider. Bitti. Dış bağlantıları oraya öyle yapacaksın. Ondan sonra bırakacaksın, demlenecek ve yardıracaksın. Aynen. Gelelim şimdi sayın Oğlak burçlarına. 10 numaralı ev terazi, 11 numaralı eve doğru geçiş yapıyorsun. Aynen sayın Oğlak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş Oğlaklara? Kariyer evinde ne yaptın sayın Oğlak? O dengeler ne oldu? Ama hallettin mi o dengeleri? Halletmiş olman lazım. Halletmedin, sıkıntı yok. Yok mu burada? Yok bir sıkıntı. Sıkıntı yoksa sana sıkıntı geliyor. Vallahi Allah aşkına. Yapıştıracak şimdi sıkıntıyı sana. Nasıl yapıştıracak? Rix'le. Bizim bir tanıdık var. Onun adı Rix. Uluslararası takılıyor. Uluslararası takılıyor. Senin önüne bir alternatif getirecek ve ona yapıştırmak durumunda kalacaksın. Ama illüzyon değildiyse. Çünkü 11 numaralı ev sahibi kova. Global organizasyonlar. Aynen. Olasılıklar ve alternatifler. O dengeleri oturttuysan o dengeleri boşuna mı oturttun kardeşim sen? Ayıp denen bir şey var. Niye? Bir sonraki aşamaya geçebilmek için. Sen de bu zannediyor ki oturttuk dengeyi tamam her şey tamam. Bundan sonraki 30 sene rahatız. Yemezler sayın Oğlak. Yemezler. Papaz orada yemez abi. Orada yapacak bir şey yok. O yüzden ondan sonra esneyip tekrardan şey yapacaksın. Küllerinden doğacaksın. Plüton kova oğlum. Boru mu? Aynen. Gelelim şimdi sayın kova burçlarına. 9 ve 10 numaralı. Yardıracak mısın şimdi kariyerde? Burada terbiyen müsaade etmiyor neler yapacağım. Ama boşluk kalmayacak yani söyleyeyim o derece. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 333. Aynen. 333 der ki yardırdın mı? Nasıl işte? Yardırsam iyi. Kılıçların ağzısı. Yani dedim burası buna müsait değil. Ben gidiyorum dedin. Dedim. Peki şimdiki durumlar neler? Şimdiki durumlar neler? Neler? O kadar. O kadar. Şimdi olayların akışı dönmeye başlıyor. Venüs, Jüpiter yapıştıracak arka arkaya. Aynen. Kariyer evine böyle o 10 numaralı oğlum boru mu? O o orada top sende değil. Top sende değil. Gelecek olanlarla yapacaksın. Aynen. Ve Final Destination diyor ki çizgisel hareket etmek zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Kova. Çünkü aksi takdirde hesapların tutmayacak. Çünkü başka alana geçiş yapıyorsun. Öyle mi? O alanda eski alışkanlıkların yemez. Yemez. Orada yapacak bir şey yok. Orası high
School demeyeceğim. High speed. Bitti. Sen buradan çıktın. Buradan çıktıysan burası bana uygun değil diye. O zaman icraatın olacağı yere gittiğinde oradaki alışkanlıkları götüremezsin. Orada sıkıntı çıkar. Hesapların tutmaz. Yeni doğrularla ilerleyeceksin demek oluyor. Öğrenmeye açık ol yani. Bu mudur? Budur Sayın Kova. Yardır. Gelelim sayın balık burçlarına. Krizler evinden bakalım neler öğrenmiş. 8 de 9 numaralara geçiş. Akıllı olun. Duygusal krizlerden bütün yaşam standartını değiştirmeye sayın balıklar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın balık. Ne diyormuş balığa? Hanemiz, fikir ayrılıkları, kalp kırıklıkları, ben yani diye yardırıyor. Kılıçların üçlüsü. Kalp kırıklıkları döneminden çıkayım sayın balık. Nereye gideyim? Balık tutacakmış. Balık mı? Aynen. Balık. Evet, düşün şöyle. Ağzı sigara. Balık elinde olta. Ben sazan, sazan olmasaydım zaten bunu yaşamazdım. Kefal tutacağım lan. Gerekirse köpek balığına kadar yolu var. Gözü kararttım oğlum. Gözü kararttım. Şuraya atacağım, şuraya atacağım. Nereden gelirse. Aynen. Nereden gelirse. O zaman bak sen de balıksın. Köpek balığı geldi mi karşına? Ben seni ondan sonra görürüm. Daha köpek balığını karşıdan çekerken böyle. Kendini çekiyorsun lan. Aynen dedi. Ne diyeceksin? Öyle şeyler diyeceğim ki sıvayacağım, sıçacağım, her şeyi yapacağım. Madem kendini bu kadar aşacaksın, bilinçaltın buna hazır mı? Köpek balığını geçtim de. Kefali karşıdan görse yani kendisi kadar kefalini görecek karşıdan böyle daha karşıdan tam tuttum diyecek oltayı bırakır kaçar. Bilinçaltı bir girer devreye oltayı bırakır kaçar. Kafamda canlandırıyorum şimdi balık oltayı kaldırdı böyle. Kefali gördü mü oltayı bırakar yalnız. Oltayı bırakır kendi atlar denize. Abi ne yaptın sen şimdi? Sandalyeyi kurdun, gölgeliği koydun, tıkılıyordun böyle ağızda. Aynen takılıyordun elinde böyle oltayla. Çekti. Bir çıktı büyük balık. Bilinçaltı bir girdi de oraya. Kendi de balık. Ne oldu? Denize. İşte buna hazırlıklı ol sayın balık. O da yapacak bir şey yok. Yani buna hazırlıklı olmak. Bu mudur? Budur. Arkadaşlar benlik bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.